Hip Hop'un İnanılmaz Tarihi isimli videomda grafiti ve breakdance hakkında da videolar yapacağımı söylemiştim. Bu videomuzun konusu grafiti. Grafiti çoğunlukla kamusal bir alanda yer alan bir duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ve çizimler. Kelime Yunanca graphein, yazmak kelimesinden gelmiş ve İtalyanca sigrafio, karalamak kelimesinden türemiş. İlk çağlardan beri bir durumu resmetme, tanımlama ya da dikkat çekme yöntemlerinden birisi olmuş. Bugün bilinen anlamıyla grafiti, 1960'ların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde hip-hop kültürüyle birlikte doğdu. Modern şehirlerde otobüslerin içlerine sivri bir aletle kazınan yazılardan, sokak duvarlarına sprey boyayla çizilen resimlere kadar pek çok uygulama grafitinin kapsamına girebilir. Kimi çevrelerce bir sanat dalı olarak kabul edilirken, bir başka bakış açısı da grafitiyi vandalizm olarak değerlendirmekte ve suçla ilişkilendirmektedir. Tarihsel olarak grafitinin mağara duvarlarına çizilen şekiller nedeniyle ilk çağ 4. veya 5. yüzyıl dönemlerine dayandığı düşünülüyor. Antik Yunan'da, bugünkü Türkiye'de Efes antik kalıntılarındaki fahişelik ilanı bilinen ilk grafiti olarak kabul ediliyor. Pompei kentindeki buluntularda da duvara kazınmış benzer ilanlara rastlanmış. Eski Mısır'da yolculuğa çıkanlar da geçtikleri yerlerin duvarlarına adlarını ya da resimlerini çizerek kendilerinden iz bırakmışlar. Bu antik dönem duvar yazılarına ve resimlerine grafito deniliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda propaganda aracı olarak kullanılan grafiti, günümüzdeki anlamıyla 1960'lı yıllarda Amerika'da, özellikle New York'ta politik eylemciler ve sokak çetelerinin seslerini duyurmak ve kendi çetelerinin sınırlarını belirlemek için benimsenen bir yöntem olarak ortaya çıktı. 1970'li yıllarda ortaya çıkan rap ve hip-hop kültürü, grafitinin dünyada yaygınlaşmasını sağladı. Kendisini tarihteki ilk yazıcı olarak tanımlayan Cornbread, ilk grafitisini 1967 yılında yaptı. Ancak ondan öncesi olduğu da biliniyor. Grafiti yapmakla ünlenen ilk yazıcı, 1969 yılında yaşadığı New York'un Yunan mahallesinde duvarlara keçeli kalemle imza atmaya başlayan Taki'dir. Grafiti sanatının ilk kez dünya kamuoyuna duyulması, Taki 183 takma ismiyle duvarlara imza atan postacı hakkında 21 Temmuz 1971'de New York Times gazetesinde yayınlanan bir makaleyle gerçekleşti. New York'ta hip-hop kültüründen beslenen grafiti, şehirde binaların dış cephelerine koruyucu kaplamalar kapatılmaya başlanması üzerine duvarlardan metrolara, yani yer altına indi ve imza atma geleneği New York şehir metrosunda otoriteye karşı çıkma ritüeline dönüştü. Futura 2000, Revolt, Haze, Skame ve Vandal Squad gibi yazıcılar metro grafiti sanatının ortaya çıkmasını sağladı. Yazar sayısının artmasıyla rekabet de arttı ve tanınır olma kaygısıyla bireyselleşme çabaları görüldü. Pek çok yazı ve hat tarzı geliştirildi. Grafiti 1970'lerde ABD'nin hemen hemen tümüne yayıldı. Ancak o dönemde grafiti kamuoyunda suçla ilişkilendiriliyordu. Grafiti yazarları tarafından özel konutlar ve tarihi eserler dahil herhangi bir yeri grafiti zemini olarak kabul edip rastgele boyayarak grafiti uygulamışlar. Bunun sonucu olarak vandalizm kabul edilip grafitiler silinmiş, uygulayanlar hakkında yasal işlemler yapılmış. Grafiti yapanlar da kendilerini gizleyerek Papo 184, Junior 161, Barbara 62, Taki 183 gibi takma isimler kullanmaya başlamışlar. Günümüzde sinema filmleri, özel izin dahilinde yapılanlar, bilgisayar oyunları gibi birçok alanda kimliğini gizlemek zorunda olmadan da grafiti sanatçıları işlerini inişli çıkışlı olarak icra edebiliyorlar. 1980'lerde Style Wars ve Wild Style adlı iki belgesel, grafiti ve hip-hop kültürünün geniş kitlelere yayılmasında rol oynadı. Avrupa'nın ve Güney Amerika'nın politik sorunlar yaşayan bölgelerinde yoğun olarak görülmeye başlandı. 90'lı yıllarda grafiti, kendine özgü bir giyim, yaşam tarzı ve literatür oluşturdu. Thierry Neuer adlı bir sokak sanatçısının Berlin duvarının yıkılışına eşlik eden grafitileri, uluslararası bir ün kazanarak grafiti üzerinden özgürlük isteminin sanatsal bir ifadesi oldu. Grafitinin kaligrafik biçimi, 2000'li yılların sunduğu kültürel ve teknik olanaklarla yepyeni bir boyut kazandı. Tıpkı hip-hop gibi grafiti de kendi efsanelerini ortaya çıkardı ve onların içlerinden birini ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Banksy. Banksy, küresel yoksulluk, savaş, adaletsizlik,
kapitalizm ve çok uluslu şirketlere karşı yaptığı grafitileriyle tanınan anonim bir grafiti sanatçısı. Grafiti nasıl bir iletişim aracıdır ve nasıl işlerlik gösterir? Televizyon, gazete, internet gibi yaygın medyaların bu kadar yoğun bir şekilde sisteme uyum çağrısı yaptığı küreselleşmiş dünyamızda aynı zamanda kamusal alan olan sokaklarda yer alan duvarlar grafiti aracılığıyla sisteme karşı kullanılabilir mi? Grafiti başka ifade alanlarının yaşamasına olanak yaratan yeni bir mecra olabilir mi? Duvarlara yazıp çizmek, resimler ve işaretler yapmak kamusal alanda bir tür gasp olarak görülüyor. Kimse duvarları üzerine yazılar yazılsın, resimler yapılsın diye inşa etmez. Dolayısıyla o iş için yapılmamış bir yüzeyi işgal etmek, insanlara aslında orada görmemeleri gereken bir şeyi göstermektir. Grafitinin biçimiyle kurumsal olana, geçiciliğiyle yerleşik olana bir muhalefeti vardır. Tam da bu nedenle yasaklanmıştır ve tam da bu nedenle alt kültürün kendini ifade etme aracı olarak biçilmiş kaftandır. Grafitiler alt kültürün yaşam alanı olarak tanımlanan gettolardan çıkıp bütün metropolü saran bir tür göstergeler ayaklanması olarak görülebilir. Grafitinin kendini yaratması, farklı kültürleri, sınıfları, yaşam biçimlerini buluşturan bu potada gerçekleşmiştir. Bu açılardan bir alt kültür ya da alternatif kültür estetiği olan grafitinin sıçramasını New York'ta yapması çok doğal bir süreçtir. New Yorklu sokak sanatçıları grafitiyi kentin ayrılmaz bir parçası yapmışlardır. New York gettolarında karşılaşılan grafitiler metrodan, trenlerin üzerinden, kamyonlardan, anıtlardan hızla yayılarak bütün kenti sarmaya başlamıştı. Özellikle trenlerin üzerine yapılan grafitiler bütün kenti ele geçiren bir ağın alt kültürden üst kültüre ulaşan bir aracı oldu. Vagonların boyanıp yazılması metroyu bir iletişim ağı haline getirmiş ve farklı mahallelerin sakinleri birbirlerinin işlerinden bu şekilde haberdar olmuş ve birbirlerine karşılık vermenin yolu haline gelmiş. Ayrıca bu dönemde yaşanan ekonomik ve sosyal durgunluk, yüksek işsizlik ortamı ve ırkçılık, 1970'lerin New York'unda şehirli gençlerin içe kapanık tutumlarının yükselişine neden oldu. Grafiti, sistemin dışlayarak kendi içine almadığı, göz ardı ettiği, şehrin gettolarında yaşayan gençlerin kendilerini ifade etmekte kullandıkları yaratıcı bir karşı gelme yolu oldu. Kökenleri Fransa'daki harekete uzansa da modern grafik sanatı New York kökenlidir ve grafiti öncelikle New York stili olarak bilinir. Bu sanat 60'ların sonlarına doğru gençlerin kalıcı boyalarla isimlerini, arkasından yaşadıkları caddenin numaralarını etiketlemeleriyle başlamıştır. Bu akımın öncüsü Taki 183 adıyla bilinen ve adı Demetrius olan Yunan asıllı bir Amerikalının tagleridir. Taki Demetrius'un takma adı 183 aslında yaşadığı sokağın adıdır. Grafitinin her bir formu farklı köklere sahiptir ve farklı kültürlerden gelmektedir. Dünyanın farklı şehirlerinde ve ülkelerinde grafiti sanatçıları farklı stiller geliştirdi ve yeni bir mecra ve etkileyici formların ortasında taglerini sprey boyalarla boyamaya devam ettiler. Dönelim Banksy'ye. Dünyanın en esrarengiz sanatçılarından biri olan ve kendisiyle ilgili İngiliz olması dışında neredeyse hiçbir şey bilinmeyen efsanevi sokak sanatçısı. Ünlü olmayı reddedip maskesi ardında saklandıkça dikkatleri daha da çok üstüne çeken bir aktivist. Banksy adıyla bilinen sanatçının 1974 Bristol doğumlu olduğu iddia ediliyor. Banksy 1990'ların başlarında serbest bir grafiti sanatçısı olarak sokaklara resimler yapmaya başladı. Londra'da ve Bristol'de yapmış olduğu grafiti sanatıyla ilk kez dikkatleri üzerine çekti. Genelde eserlerinde anti-savaş, anti-kapitalist ve anti-kuruluş gibi düşünceleri görsel hale getirmesiyle ünlüdür. Her zaman krizin, çatışmanın ortasındaki insanların problemlerine dokunacak işler çıkaran, bir başka deyişle dünyanın kanayan yaralarına parmak basan bir tarzı oldu. Eserlerinde belli başlı imgeler kullanır. Çocuklar, balonlar, yaşlılar, polisler, askerler ve maymunlar gibi. Londra'nın birçok duvarını süsleyen Banksy'nin en bilindik eserlerinden olan bu eser, Kırmızı Balonlu Kız ismiyle anılıyor. Bu eser, her zaman umut vardır anlamını taşıyor. Banksy'nin kamu malına zarar verdiğini düşünen ve yapıtlarını sanat eseri olarak görmekten çok terörist eylem olarak adlandıran hatırı sayılır bir kesimle birlikte İngiliz hükümeti de kimliğinin ifşa olması durumunda bir suçlu gibi yargılanacağını öngörüyor. Şimdi gelin Banksy'nin eserlerinden bazılarını inceleyelim. Londra'nın kuzeyinde Kalk Farm'da bulunan bir duvar grafitisi olan Hizmetçi, sonradan Doğu Londra'daki V&I Çocukluk Müzesi'nde sergilendi. Bu eserden oluşturulan bir şablon, 2008'in Aralık ayında New York'ta bir açık arttırmada
$1.870.000'lık rekor bir fiyat etiketiyle satıldı. Banksy'nin Los Angeles'ta bulunan bu eseri, lokal bir grup tarafından otoparkın park alanına çevrilmesi konusundaki çabalarına ışık tutmuştur. Bristol'de metruk bir binanın duvarına yaptığı The Mild West adlı işi ise onun daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan işlerinden biri oldu. Daha sonra şehrin simgesi olarak seçilen bu çalışmanın mesajı ise son derece açık. Karşısında polislerin durduğu oyuncak ayı, Molotov kokteyli atamayacak iyi vatandaşları temsil ediyor. Kudüs'teki bir garajın kenarındaki duvarda yer alan çiçek fırlatan protestocu, günümüzde şiddet karşıtlığının popüler ve önemli bir simgesi haline geldi. Monet'in Bridge Over a Pond of Water Lilies adlı zambaklı gölet resmine Banksy 2 adet alışveriş arabası ve 1 adet trafik konisi ekleyerek tüketici topluma gönderme yapmış ve gerekli olandan daha fazlasını satın alan çağdaş toplumu eleştirmiş. Banksy, New York'ta Better Out Than In, Dışarısı içeriden iyidir adlı bir ay süren çok kapsamlı bir sanat projesini gerçekleştirdi. New York'un az bilinen yerlerinde her gün yeni bir kamusal iş üretti. Proje kapsamında yaptığı çalışmalardan biri de bir aracın arkasına yaptığı ve aydınlatmalarla desteklediği bir orman resmini bir ay boyunca New York'un çeşitli yerlerinde gezdirmekti. 2015 yılında Banksy'nin kendi deyimiyle Filistin'i bir açık hava hapishanesine çeviren utanç duvarına 9 adet stensil yaptı. Aralarındaki en yetkin çalışmalardan birisi, 2 çocuğun duvarda bir çatlak içine çizdikleri hayal dünyasıdır. Duvarın öte tarafında ne olup bittiği hep merak edilir çünkü. Ve merakın en naif göstergelerinden birisi çocuklardır. Ellerindeki fırçalarla duvarları açtıkları bu çatlaklardan rüzgarlarla savrulan palmiyeler ve dalgalarının kıyıya vurduğu bir sahil görünüyor. Banksy'nin spreyinde parçalanıp kaldırım taşına dönüşen utanç duvarı bir düş kumsalına açılıyor. Bir diğer grafitide barışın simgesi olan beyaz bir güvercin duvarda yerini alır. Ağzında zeytin dalıyla kurşun geçirmez yelek giyen güvercinin göğsünde kırmızı bir hedef işareti vardır. Barışın kendisi de artık tehlikededir. Dikiş makinesiyle İngiliz bayrağı üreten çıplak ayaklı çocuğu anlatan bu çalışma, 2011 Occupy Londra'da hareketin en yoğun yaşandığı Haringey'de yer alıyor ve hem Londralıların hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Eserin duvardan sökülmesi, küresel eşitsizliği ele alan bu tür eserlerin bir dizi estetik protestosu için bir katalizör oldu. Çıkarılan işin yerine başka grafitiler yapılmaya başlandı. Bir sokak sanatı olarak grafiti yapmak bireysel bir eylemdir. Ve aynı zamanda caddeler boyunca yabancılarla etkileşimi beraberinde getirir. Birkaç istisna dışında sokaklar nispeten kamusal alan işlevi görür ve farklı insanlara ve davranışlarına açık alanlardır. Sokaklar insanların diğer insanlarla etkileşim kurduğu, şehir hakkında bilgi edindiği, diğer insanlarla ilişki içinde kendi durumlarını gördüğü ve insanların ortak varlığıyla meydana gelen çatışmalarla uğraştığı alanlardır. Grafiti, kamusal ve özel mülkiyetin bir arada var olduğu alanlar olarak iletişim için bir yüzey olma işlevi görür. İngiltere'den Amerika'ya, oradan da Filistin'e kadar uzanan küresel bir coğrafyada işleriyle dikkat çeken Banksy, kimlik, kimliksizlik kavramını yadsıyan, anonim bir kimlik olarak egemen dünya düzenine simgesel bir cevap oldu. Banksy bugün hala pek çok insan için politik, kültürel ve sanatsal olarak biçim ve içerikte yakaladığı özgünlük nedeniyle her zaman güçlü bir imza, grafitinin başka alanlar açabilmesinin bir yolu ve direnişin olanaklı kılınabileceğinin göstergesi olması açısından önemli bir figürdür. İster sanatsal değer atfedilsin, isterse marjinal denilerek ötekileştirilmeye çalışılsın, yine de grafitinin bir direniş aracı olduğu iddia edilebilir.